Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çanta yapılışını paylaşacağım. Yine marka challenge videosuyla karşınızdayım. Ve ünlü bir markaya ait, hatta çok uçuk bir fiyata satılan çantayı beraber yapacağız. Biz daha uygun maliyette yapacağız diye düşünüyorum. Bunun için pamuklu makrame ip kullandım. 2 yumak kullandım. İplerimi saturdeyobi.com'dan temin ediyorum. Açıklama kısmına link bırakacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. 2 yumağın tamamını değil, 1,5 yumak kullandım ama 2 yumak almanız yeterli olacaktır. Ve bu şekilde zincir aksesuarlar var. Kenar kısmına ve askı kısmına da kullandım. 1 metre 60 santim almıştım ama yeterli olmadı. 2 metreye ihtiyacınız var. 2 metre yeterli olacaktı. Daha da uzun isterseniz daha fazla da alabilirsiniz tabii ki. Yine iplerimden ve aksesuar hakkında videonun başlangıç esnasında da bahsediyor olacağım. Ama gayet güzel oldu. Bakın şu şekilde yan kısmı var. Ve şöyle zincirler tamamen etrafını dolaşıyoruz. Taban örmeyeceğiz. Bir bütün halinde örüp çantamızı tamamlayacağız. Boyut olarak model biraz minikti. Ben biraz daha büyük çalıştım. Bu şekilde daha kullanışlı olacağını düşündüm. Dilerseniz daha küçük de çalışabilirsiniz. Tamamen isteğe kalmış bir şey. Kullanışınıza göre tercih edebilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakacağım. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Elimde bu şekilde bir tane pamuklu makrame ipim var. Natura örülü makrame ipi. Satuliobi.com'dan aldım. Açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Elimde 2 adet var. 250 gram. 250 metre uzunluğunda ve 2 milim kalınlığında. Bakın şu şekilde kalınlığını göstermek istiyorum. Ve yapısı inanılmaz güzel. Örmesi de bir o kadar zevkli oluyor. Ben daha önce de Zara marka çantayı çalışmıştım. Gayet güzel bir dokuda oluyor. O yüzden tekrar bunu tercih ettim. 4 milim tığ kullanacağım. Ve bu şekilde bir tane zincire ihtiyacınız var. Modeli incelediğinizde hem yan kısımlarında hem de askı kısmında bütün halinde bu şekilde zincir kullanılmış. Bunu da tuhafiyeden aldım. Ya da böyle hobi malzemeleri satan dükkanlardan da temin edebilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Genelde tuhafiyelerde askı olarak olduğu için, sadece askı için kullanıma uygun olduğu için 1 metre ya da 1 metre 20 santim uzunluğunda olabiliyor. Onun yeterli gelmeyeceğini düşündüm. Bu şekilde metre halinde bulursanız eğer, bakın ben bunu kestirdim. Bakın ucu da bu şekilde, klipsli değil. Metre halinde satılan yumak halindeydi. Böyle açıyorlar. İstediğiniz metre uzunlukta kesip veriyorlar. O şekilde daha uyguna geliyor. Bunu da 15 TL gibi bir fiyata almıştım. Dediğim gibi diğer türlü daha da maliyeti yüksek oluyor. Bu şekilde bulabilirseniz alırsanız daha iyi olacaktır. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi modeli incelediğimizde bir bütün parça halinde yapıldığını düşündüm ben gövde kısmını. Başlangıçta arttırma yapılmış, ilerlenmiş, orta kısmında devam edilmiş düz bir şekilde, yine eksiltme yapılarak aynı formda şekillendirilmiş. Sadece yanlardaki yan iki parçası sonunda ilave edildiğini düşünüyorum. O yüzden arttırma yaparak başlayacağız. Öncelikle zincir çekeceğiz. Tığımızı ipimizin ortasına yerleştirdik. Bir kez döndürüyorum. Ve birinci zincirimi çekerek başladım. Devam ediyorum. 2, 3, 28 adet zincirimizi çektikten sonra 28. zincirimi parmağımla tutuyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 28. zincirimden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek bir tane çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var bakın tığımda. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincire bir tane çakma sık iğne yaparak devam ediyoruz. Son zincirime kadar ilerledim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Son zincirimden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek son çakma sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra örgümüzün diğer tarafını çeviriyoruz. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yanındaki dibindeki boşluğa batıyorum. Tek seferde çektim. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yine aynı boşluğa dönüp
bir tane daha çakma sık iğne yaparak arttırmamı yapmış oldum. Hemen dibindeki boşluğa çift çakma sık iğne yapıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım, yandaki boşluğa atladım, tek seferde çekiyorum, yandaki boşluğa atlayıp çakma sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, son boşluğumuza kadar her boşluğa bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa batıyorum. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Bakın burada zincir çekerek, iki zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. Oraya da batmamız gerekiyor. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Dönüş sağladığım noktadan şöyle zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrar aynı noktaya battım. Ve bir kez daha çakma sık iğnemi yaparak sıra sonunda arttırmamı yapmış oldum. Daha sonra örgümü döndürdüm. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. Tek seferde çekiyorum. Yandaki boşluğa atlayıp tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Şimdi örgümüzün ön kısmında arttırma yapmıyoruz. Her boşluğa tek çakma sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar ilerledim. Tığım üzerine ipimi tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Son boşluğum, yani burada iki zincir çekerek dönüş sağladığım noktadan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Bu sondaki noktayı unutmuyoruz. Her zaman batıyoruz. Daha sonra dönüşümü sağlıyorum. Arka tarafını döndürdüm. Bir, iki tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Bir seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluktan tığımı geçirip tek seferde çekerek bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. Yani burada çift batarak arttırmamızı yapmış oluyoruz arka tarafında. Daha sonra yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Tek sefer çekiyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar ilerledim. Son boşluğuma da çakma sık iğnemi yaptım. Burada zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. İkinci zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Tekrardan aynı noktaya batıp bir tane daha çakma sık iğne yaparak sıra sonunda arttırmamı yapmış oluyorum. Daha sonra örgümün ön tarafını çeviriyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek bir tane çakma sık iğne yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Bu şekilde herhangi bir arttırma yapmadan 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Son zincir çekerek dönüş sağladığım noktadaki ikinci zincirime batıyor. Tek seferde çekerek bir tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde 5. sıramızı tamamlamış olduk. Daha sonra örgümün arka tarafını çeviriyorum. Bir, iki tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa bir kez daha batıp bir tane daha çakma sık iğne yaparak bu noktada arttırmamızı yapmış oluyoruz. Daha sonra her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak devam ediyorum. Son boşluğuma da bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Sonda zincir çekerek dönüş sağladığım noktada ikinci zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrar aynı noktaya batıyorum. Ve bir kez daha çakma sık iğne yaparak sonda arttırmamızı yapmış olduk. Ve bu şekilde 6. sıramızı tamamlıyoruz. Örgümün ön kısmına döndüğümde 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum.
tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Burada şu an 7. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıramızın başlangıcını yaptık. Burası bizim örgümüzün ön kısmı. Ön kısmında herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak devam ediyoruz. 2 zincir çekip dönüşümüzü sağlıyoruz. Hemen dibindeki boşluğa çift batarak ilk arttırmamızı yapıyoruz arka tarafında. Ve yine sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde ise son zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya çift batarak arttırmamı yapıyorum. Yine 2 zincir çekip ön kısmının dönüşünü sağlıyorum. Hemen dibindeki noktaya bir tane çakma sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Belli bir süre daha aynı şekilde arttırmaya devam edeceğiz. Daha sonra gövde kısmına dümdüz bir şekilde ilerleyeceğiz zaten. Şimdi istediğim boyuta ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi 12. sıramı tamamladım, geldim. 12. sıramda arka tarafında arttırmamı yaptım. Şu an ön kısmındayım. Bence yeterli uzunlukta oldu. Bu saatten sonra arttırma yapmayacağız. Artık modelimizi düz bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Az önce de söylediğim gibi. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımın ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. İpimi tek seferde çekerek bir tane çakma sık iğnemi yaptım. Tığımın ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak sıra sonunda zincir çekerek dönüş sağladığımız noktaya, 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya da bir tane çakma sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Daha sonra arka tarafını çeviriyoruz. Örgümüzün 1, 2 tane zincir çektim. Tığımın ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa batıp bir tane çakma sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Devamında her boşluğa bir tane tek çakma sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Sıra sonunda yine aynı şekilde ön tarafa geldiğimizde 2 tane zincir çekerek dibindeki boşluğa batıp bir sıranın başlangıcını yapacağım. Modelimiz bundan ibaret. Şimdi bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edeceğiz. Dümdüz bir örgü şeklinde ilerleyeceğiz. Artık arttırma yapmıyoruz. Ta ki diğer tarafta bu şekilde hani devam edeceğiz derken gövde kısmını ikiye katlayacağız. Taban kısmını da vererek yani. Uç kısmında yine aynı boyuta ulaşana kadar devam edeceğim. Diğer tarafta da eksiltmeler yapacağız. O yüzden istediğim boyuta ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi 20. sıramın sonuna kadar ilerledim. Bu noktada size bir şey söylemek istiyorum. Normalde arttırma yaparken ne yapıyorduk? Sondaki boşluğumuza bir tane çakma sık iğne ve 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya da bir tane çakma sık iğne yapıyorduk. O şekilde de söylemiştim ama baktım ki bir süre sonra burada bir tane arttırma oluyor. Yani düz formda ilerleyemiyoruz. Yamulma oluyor görüntümüzde. O yüzden sadece sondaki boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak dönüş sağlayacağız. Şimdi şurada göstermek istiyorum. Bakın son noktama kadar ilerledim. Tığımı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluk kısmına değil de direkt bakın 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya batıyorum. Boşluğa değil 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya batıp bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Diğer türlü sadece boşluğa batıp dönüş sağladığımda sanki burada eksiltme yapıyormuş gibi oluyor. O yüzden bu şekilde yaptım. Yani direkt zincirin üzerine batarak dönüşümü sağlamış oldum. Bunu da sizlere söylemek istedim. Şimdi bakın 1, 2 tane zincirimi çektim. Tığımı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa tığımı geçirdim. Bir tane çakma sık iğnemi yaparak dönüşümü sağladım. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu nokta önemli. O yüzden tekrardan dönüş sağlayıp söylemek istedim. Sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sonra dönüşümü sağlayacağım. Hep aynı şekilde istediğimiz boyuta kadar devam ediyoruz. Şimdi ben size bahsettiğim gibi 55 sıra ilerledim geldim. 12 sıra arttırma yapmıştık. 12 sıranın üstüne 55 sıra yaptım. Ve şu şekilde size bir ölçü vermek istiyorum. Çünkü ipimize göre farklılık gösterebilir. Her zaman söylüyorum. En üstten bakın. Başlangıç noktama kadar ölçtüğümde 47 santime ulaşmış oldum. 47 santim bu şekilde ördükten sonra şimdi eksiltmelere başlayacağız. Arka tarafını döndürüyorum örgümü. Şöyle, şu an arka tarafındayım zaten, pardon. Arka tarafını döndürüyoruz örgümüzün.
Alt kısmında arka tarafta arttırmalar yapmıştık. Başta da söylediğim gibi şimdi burada da eksiltmeler yaparak yine aynı formu yakalayacağız. Şimdi örgümün arka kısmındayım. 2 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekmedim. Bakın bu şekilde tığımda. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Tüm ilmeklerimi tek seferde çekerek ilk eksiltmemizi bu noktada yapmış olduk. Devamında her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak devam ettim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluğum ve 2 zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi bakın bu şekilde çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 2 zinciri çektiğim noktada ikinci zincirin tepesinden tığımı geçirip bakın bu şekilde tüm ilmeklerimi tığıma toparladıktan sonra tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Daha sonrasında örgümüzün ön kısmına dönüyoruz. 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluğa batarak bir tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Ön kısmında herhangi bir eksiltme yapmıyoruz. Aynı arttırmada yaptığımız gibi sadece arka taraflarda eksiltme yapıyoruz. Şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Son boşluğuma çakma sık iğnemi yaptım. 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktadan tığımı geçirdim. Ve bir tane çakma sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında örgümüzün arka kısmına geçiş yapıyoruz. 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Bakın bu şekilde ilmeğim tığımda. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Tüm ilmeklerimi toparlayarak tek seferde çektim. Devamında her boşluğa bir tane çakma sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda bir tane boşluğum ve 2 zincir çekerek dönüş sağladığım noktadaki boşluğumuz var. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İlmeklerimi çekmeden bu şekilde beklettim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İkinci zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İlmeğim tığımda. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Daha sonrasında örgümüzün ön kısmına dönüşümüzü sağlıyoruz. 1 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirip tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. Çakma sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde herhangi bir eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sadece dediğim gibi arka kısmında eksiltme yapıyoruz. Yeteri kadar anlatabildiğimi düşünüyorum. Yine aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorum kısmında sorabilirsiniz. Eşit uzunluğa ulaşana kadar başlangıçta arttırma yaptık ya. Eşit uzunluğa ulaşana kadar eksiltmeye devam edip geliyorum. Şimdi bakın bahsettiğim gibi eşit uzunluğa ulaşana kadar eksiltmelerime devam ettim. Daha sonrasında 2 tane zincirimi çekiyorum ve burada ipimizi kesiyoruz artık. Çünkü çantamızın gövde kısmını tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde çift tarafını da tamamlamış olduk. Şimdi şöyle açık bir şekilde size ölçüsünü vermek istiyorum. Fikir olması açısından. Dikme işlemine geçmeden önce. Bakın toplamda 57 santim. Evet, tam 57 santim uzunluğunda. Şimdi şu şekilde katladığımızda şuradaki ara kısımlarına parçalar öreceğiz. Şu eksiltme yapacağım, eksiltme ve arttırma yaptığım noktaya kadar. Yani gövdenin düz kısmına bir tane parça örüp sabitleyeceğiz. Daha sonra ise metal kısmının dikme işlemine geçeceğiz. Şimdi kenar kısmı için 10 tane zincir yeterli olacak diye düşünüyorum. İsterseniz daha geniş de yapabilirsiniz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Ve zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi bu sayı benim belirlediğim bir sayı. İsterseniz daha geniş de tutabilirsiniz. Gövde genişliğini ne kadar istiyorsanız. 10 tane zincirimi çektikten sonra 10. zinciri parmağımla tuttum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp 10. zincirimin içerisinden geçiriyorum. Ve tek seferde
çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincire batıp çakma sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane çakma sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi başlangıçtaki birinci zincirim, yani son zincirimin içerisine de bir tane çakma sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Ve zincirle beraber saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Daha sonra örgümün arka tarafını çeviriyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki değil, bakın bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yapıyorum. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğun içerisine bir tane çakma sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi bakın bu şekilde görünür son boşluğuma geldim ve bir tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Saydığımızda zincirle beraber bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çakma sık iğneye ulaşmış olduk. Ama bir alt sırada bizim 11 tane çakma sık iğnemiz vardı. Bu sondaki zincir çekerek dönüş sağladığımız nokta var ya, bir zincir. Onun içerisine batıyorum ve bir tane çakma sık iğne yaparak 11 çakma sık iğneye ulaşıyoruz sıra sonunda. O noktayı unutmuyoruz. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Dibindeki değil, bir sonraki boşluğun içerisine batıyorum. Tek seferde çekerek çakma sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Çakma sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda yine 2 zincir çekerek dönüşümü sağlayacağım. Hep aynı şekilde ilerliyoruz ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Şimdi ben bir tanesini yaptım. Burada saymak istiyorum. Kaç sıra boyunca yaptım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 sıra boyunca git gel yaptım. Şuradaki bakın eksiltme ve arttırma yaptığımız nokta var ya, böyle üçgen gelen nokta. O noktaya kadar gelen kısmı ölçüyoruz. Aslında sayıda farklılık olabilir. Ölçerek ilerlerseniz daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Şimdi böyle bu harçlarımızı tamamladıktan sonra buraya sıra geliyor sabitleme işlemine. Dediğim gibi en son eksiltme yaptığımız ya da arttırma yaptığımız noktadan dikerek sabitlememize başlayacağız. Şu şekilde yapmak istiyorum. En son bir tane işte sıra ya da çakma sık iğneyi atlayalım, bir alttan yapalım ki sonrasında zincir dikeceğimiz için bu kısma sıkıntı olmasın. Şimdi ipimin başlangıcını yaptım. Alttaki boşluktan geçiriyorum, bakın. Hemen birinci buradaki boşluktan karşılık gelen noktadan da geçirerek dikme işlemime başlıyorum. Normal bir dikiş yapacağız. Sadece dediğim gibi bir alt sıradan dikersek daha iyi sonuçlar elde ederiz. Şöyle ara ara atlayarak buraya sabitleme işlemimi yapacağım. Düz bir dikiş yapacağım. Bakın. Yani iğnenizi geçirebildiğiniz herhangi bir noktadan dikme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben de bakın o şekilde ilerliyorum. Bu şekilde açarak iç kısmından dikerseniz daha iyi, daha kolay olacaktır. Şimdi bakın bu şekilde dikme işlemime devam edeceğim. Ekstra farklı bir şey yok. Sadece buraya dönerek sabitleyeceğiz. Şimdi şu taban kısmına kadar geleceğiz düz bir şekilde. Daha sonrasında taban kısmını dikiyorum. Daha sonra diğer yan kısmını dikiyorum. Buraya sabitliyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde sabitleme işlemini gerçekleştirip geliyorum. Şimdi bakın üst kısmına kadar dikme işlemini gerçekleştirdikten sonra şu şekilde yapıyoruz. Burada ipimizi kesmeden hemen bakın bir sonraki boşluğa kadar ilerlemiş oldum. Şuradan çıktım yani. Daha sonrasında modelde şu şekilde bir içeriye doğru büzdürme vardı. Onu yapacağız. Şöyle katlıyorum. Karşı tarafta da bir tane kalacak boşluğum. Hemen bakın bir tane boşluk bırakıp iğnemi iç kısma doğru geçiriyorum. Ve bakın bu şekilde burayı büzdürmüş, birleştirmiş olduk. Daha sonrasında iç kısmında şöyle göstermek istiyorum.
iç kısmını dikmeye devam ediyoruz. Aynı boşluktan şöyle bir kez daha geçelim ki sağlam olsun. Tekrar bakın, aynı boşluktan bir kez daha geçtim. Devamında boşluklardan geçerek iç kısmını şöyle dikmeyi devam ediyorum. Dümdüz bırakmamışlar. Modelde de bu şekilde iç kısmına doğru bir kıvrılma vardı. Ben de aynı şekilde yaptım. Daha sonra ipimi düğümlüyorum. Uç kısmına kadar diktim. Bakın, kıvırdığım kısmın uç kısmına kadar. İpimi düğümledikten sonra şöyle aradan bir kez geçirdim. Ve ipimi artık kestim. Bakın, bu şekilde bu kısmını birleştirmiş olduk. Birer tane boşluk bıraktım. Ben diğer tarafı da aynı şekilde dikip geldim. Daha sonrasında bu şekilde kenar kısımlarımızda yaptıktan sonra çantamızın gövde kısmını tamamlamış oluyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Zincir kısmına geliyor sıra. Bu zincir kısmını sabitlemeye yine iğnemize ipimizi takalım. Aynı ipimizle devam ediyoruz. Şimdi öncelikle bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Üst kısmında tutmak için ne kadar bir uzunluk bırakmak istiyorsanız şöyle kısa bir mesafe, şöyle zincirimi de düzeltmem gerekiyor bir yandan. Bakın. Düzelttikten sonra dikme işlemine başlayacağız. Şimdi üst kısmında ne kadar bir işte tutmak için boşluk bırakmak istiyorsanız onu ayarlıyoruz. Şöyle üst kısmında. Daha sonrasında alt kısmında dikerek ilerleyeceğiz. Şimdi bir ayarlama yaptıktan sonra zincir kısmımızı düzelttikten sonra direkt aralardan, boşluklardan iyice dikerek ilerleyeceğiz. Hemen şu başlangıçtan yapalım. Şimdi zinciri ortadan ikiye böldüm. Birazı sağ tarafta, birazı sol taraf için ayırdım. Hemen bakın, birinci halkanın zincirin içerisinden dikerek başladım. Şimdi aynı boşluktan iki kez geçiriyorum iğnemi şöyle sıkı bir şekilde ilerleyebilmek için. Arka kısmından bakın, diğer zincirin içerisinden çıktım. Ön kısmını çıkarsak modelimizin yapısında birazcık bozulma olabilir. Zikzak şekilde gitmeyelim. Ön kısımda düz bir şekilde ilerlemeye çalışalım. Arka kısımda ise şu şekilde çapraz bir alttaki zincirden çıkma yapalım. Bakın, şöyle iyice sıkıp göstermek istiyorum. Şimdi aynı noktadan, bakın boşluktan, direkt boşluktan geçiriyorum. Tam uç kısmından değil, bir tane çakma sık iğneyi içine alıyorum ve boşluk kısmından geçiriyorum. Bakın, tekrar aynı noktadan geçirip alttaki zincirimin içerisinden, halkanın içerisinden çıkıyorum. Ve iyice sıkıyorum. Daha sonra alttakine geçtim. Burada karşılık gelen her noktaya dikmeye çalışalım. Sıkı bir şekilde ilerleyelim ki hani bu zincirde daha sonra oynamalar olmasın. İyice sıkmaya çalışıyorum ve ipimi de burada düz tutmaya çalışıyorum. Bakın, bu şekilde. Şimdi şuradan çıktım yanlışlıkla. Arka zincirden çıkışımızı yapalım. Bir tane çakma sık iğneyi atlıyorum boşluk kısmına. Elinizle de bir yandan sürekli bu zinciri düzeltmeye çalışın. Bakın, bu şekilde. Şimdi şu orta birleştirme kısmına kadar düz bir şekilde dikmeye devam ediyoruz.
Şimdi bakın bahsettiğim gibi bu birleştirme yaptığımız kenar kısmı olan noktaya kadar ilerledim. Ama orada birleştirme yapmayacağız. Biz bir düz bir şekilde devam edeceğiz gövde kısmına. Şöyle alt kısmına kadar dikmeye devam ediyorum. Sonra diğer kısmından şöyle dönüp üst kısma kadar dikme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Bu orta kısma dediğim gibi dikme işlemi yapmıyoruz. Ekstra farklı bir şey yok. Sadece zincirleri, halkaları takip ederek devam ediyoruz. Ve çantamın tüm dikme işlemini tamamlayarak çantamı da tamamlamış oldum. Bakar mısınız? Bence birebir aynısı oldu. Gayet güzel. Büyük boyutta da bir çanta oldu. Modelde daha küçüktü. Ben birazcık büyüttüm daha kullanışlı olması için. Bu boyut bence gayet ideal oldu. Şimdi bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Astarlama yapmayacağım. Sadece şu kısma bir tane çıt çıt kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bu ağız kısmı açık kalsın istemiyorum. Daha kullanışlı olacaktır. Diğer türlü bakın tüm etrafını dikerek tamamladım. Ekstra farklı bir şey yapmadım. Şunu söylemek istiyorum. 2 yumaktan elimde bu kadar ipim kaldı. 1,5 yumak yeterli olacaktır. Ama yine de 2 yumak temin etmeniz gerekiyor. Zincirden 1 metre 60 santim aldığımı söylemiştim. Yeterli olmadı. 2 metre alırsanız daha iyi olacak. Benimle tabi aynı ölçülerde çalışıyor olacaksanız. Ben çok beğendim. Dediğim gibi aynısı oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.